gezilip görülebilecek bir diğer yer ise hemen arkamda görmüş olduğunuz Bilim ve Kültür Merkezi sevgili dostlar. Stalin Varşova'ya geldiğinde Polonyalılara kültür merkezi mi, metro mu istersiniz diye sorduklarında her ne kadar Polonyalılar kültür merkezi istemiş olsalar da Stalin tam tersini yapıp arkamda görmüş olduğunuz kültür merkezini yaptırıyor. Hem bu sebepten dolayı hem de komünizmin sembollerinden birisi olduğu için Varşovalılar bu yapıya biraz mesafeli yaklaşıyorlar. Ancak turistler arasında burası son derece popüler bir yer sevgili dostlar. Aynı zamanda da en ikonik yerlerden bir tanesi burası. Üst tarafındaki terasa asansörle çıkmanız mümkün. Bunun için bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu 25 ile 30 zloty arasında değişiyor sevgili dostlar. Alt katına giriş ücretsiz. Ama alt katında müze ve çeşitli kültürel faaliyetlerin yapıldığı bölümler mevcut. Ekoloji Müzesi'ne giriş 20 zloty, öğrenci 15 sevgili dostlar. Dilerseniz bir de yakından bakalım buraya. Hadi bakalım. Kuleye çıkmak için bileti Deniz Kızı heykelinin sağ tarafındaki kasadan alıyoruz sevgili dostlar. Sonra sol taraftan da geçiyoruz sıraya ve oradan kuleye çıkacağız asansörle. Köpek giremez diyor. Şu şekilde bir bilet almanız gerekiyor. Biletin fiyatı 30 zloty ama 28 kredi kartıyla 28 zloty ödedim. Anlayamadım onu. 2 euro bir indirim yaptılar. Kredi kartından mı kaynaklanıyor artık neden kaynaklanıyor bilemiyorum onu. Ama normalde 30 yazıyordu. Asansörde yer kalmadı. Bir sonraki asansörü bekleyeceğiz. 30 kat asansörle yukarı çıktık. Şimdi terasa çıkıyoruz. Şimdi terası da sizlere önce göstermek istiyorum sevgili dostlar. Hemen kameramı çevireyim.
Evet, kültür merkezinin 30. katındayız sevgili dostlar. Terastayız. Tepeden Varşova bu şekilde gözüküyor. Tam geçerken yarı yolda ışık yandı. Şuradan gidelim. Bakın buradan Bilim ve Kültür Merkezi gözükebiliyor sevgili dostlar. Şu anda biz Yenişehir'in bulunduğu yerdeyiz. Sokakların temizliğini görüyor musunuz? Böyle hiç parçalı taşlar da yok. Bakın beton değil, granitten yapılmış. Oldukça sağlam ve temiz, düzenli. Sevgili dostlar. Size yemek için bir mekan göstermek istiyorum. Hemen arkamda da sizlerin görmüş olduğu Stoik isimli restoran sevgili dostlar. Burada saat 12 ile 16 arasında lunch var. 29,90 zloty'ye bir çorba, kocaman bir tane tavuklu pita, yanında patates kızartması ve bir de kek var sevgili dostlar. Bunların hepsi 29,90 zloty. Peki burası neresi? Hemen onu da göstereyim. Bakın arkamda da görüyorsunuz. Bakın bu sokak hemen Bilim ve Kültür Merkezi'nin karşısında yer alıyor. Arka sokağa düşüyor. Ana bulvarın hemen bir arka sokağı burası. Bu sokakta uygun fiyata çeşitli yiyecekler bulabilirsiniz. Bakın burada da yine hemen 25,90'a yine aynı şekilde bakın hemen buradan göstereyim size görüyorsunuz. Yine uygun fiyatlı yiyecekler var. Evet, devam edelim.
Şimdi belki yemeği neden göstermediniz diyebilirsiniz. Dostlar, siz de biliyorsunuz ki eğer bir yemeğin bir özelliği yoksa, özel bir yemek değilse yemekleri genellikle sizlere göstermiyorum. Siz de biliyorsunuz bunu. Ancak eğer geleneksel bir yemekse ve özel bir yemekse onları size göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla şu anki girdiğimiz lokantada yani fast food tarzı yiyecekti sevgili dostlar. Yani dolayısıyla onu göstermenin bir mantığı yok. Ancak çorba oldukça iyiydi gerçekten. Yani farklı bir çorbaydı. Hayran kaldım çorbaya. Sebzeli bir çorbaydı. Mantar vardı içerisinde. Mercimek vardı. Ondan sonra sanırım içerisinde havuç vesaire çeşitli sebzelerden oluşan bir karışık bir sebze çorbasıydı. Ama hakikaten olağanüstü bir çorbaydı. Ben şahsen çok beğendim. Bakın geldiğimiz yer hemen arkamızdaki sokaktan geldik. Bulunduğumuz yeri de göstermeniz, anlamanız açısından bakın hemen görüyor musunuz? Arkada Bilim ve Kültür Merkezi var. Tam karşısındaki bulvardayız şu anda. Ana caddedeyiz sevgili dostlar. Evet. Yürümeye devam edelim bakalım. Biraz da şu modern yapıların olduğu yerde de dolaşalım. Evet, sol tarafımızda bakın modern binalar, gökdelenler yer alıyor. Sağımızda da aynı şekilde gökdelenler ve diğer binalar yer alıyor sevgili dostlar. Genel olarak Varşova'yı değerlendirecek olursak sevgili dostlar, havası çok değişken. Bakın Temmuz'un sonunda olmamıza rağmen hakikaten yeri geliyor donduğumuz zaman olmuş. Yeri geliyor yandığımız zamanlar oldu. Yani çok değişken bir havası var. Bunun dışında sokaklar oldukça temiz. Gerçekten temiz, düzenli. Asla kaldırımdaki taşlar bakın hareket etmiyor. Sapasağlam, yani bizdeki gibi yürüdüğünüzde üzerinize su sıçratacak, sizi rahatsız edecek, ayağınıza takılacak herhangi bir ne yükseklik ne çukur vesaire yok. Tamamen sabit ve granitten yapılmış. Hakikaten özen gösterilmiş sokaklarına. O açıdan beğendim. Yine diğer tüm Avrupa şehirlerinde olduğu gibi çok yeşil. Şehrin kendisi de aynı şekilde.
ve düzenli. Her yerde bisiklet yolları mevcut. Fiyatlara gelecek olursak, fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'ye benziyor sevgili dostlar. Çok aşırı farklı değil. Şöyle ki, yeri geliyor bazen Türkiye'den ucuz olan şeyler de olabiliyor. Yeri geliyor pahalı da olabiliyor. Ama genel itibariyle şöyle düşünelim. Aynı ayarda veya 1,5 katı gibi düşünün fiyatları. Özellikle yiyecek fiyatlarını. Ama şu şekilde değerlendirecek olursanız, örneğin İstanbul veya turistik yerlerdeki ya da Ankara'nın lüks semtlerindeki restoranlarla kıyasladığınız zaman kesinlikle burası çok çok ucuz kalıyor onların yanında. Yani onu açıkça ve net bir şekilde söyleyeyim sizlere. O açıdan daha ucuz. O kesin. Evet, onun dışında Polonyalılar biraz soğukkanlı gibi, onu hissettim. Oysa ki daha önce Polonya'ya gelmişliğim vardı. Wrocław'a gelmiştim, Jelenigora'ya gitmiştim. Oradaki insanlar sıcakkanlıydı, iyiydi ama nedense Varşova'daki insanlar bana biraz soğuk gibi geldi. Yani bir şey sorduğunuz zaman, diyelim ki iş yerlerinde, restoranda, otelde vesaire, sanki zoraki konuşuyorlar. Size zoraki cevap veriyorlar. Yani pek hoşlarına gitmiyor onlara bir şey sormanız. Bilemiyorum, yani artık bunu turistlerden bıktıkları için mi yapıyorlar artık? Yabancıları sevmiyorlar mı? Onu gerçekten değerlendiremeyeceğim. Çünkü o konuda bir şey söyleyemiyorum. Ama böyle bir şey hissettiğimi söylemek istiyorum sevgili dostlar. Arda, sen peki var mı diyeceğim şey, senin tespitlerin ne? Sen ilk kez geliyorsun yurtta. Benim tespitlerim oldukça canlı bir ülke. Gördüğünüz üzere turistler de var. Herkes yürüyor. Yani oldukça sevdiğim bir ülkeden bir Polonya. Gelmeyi düşünüyordum ve bugün buradayım. O yüzden çok mutluyum. Peki benimle gezi yaptığına memnun musun? Vallahi çok memnunum. Oldukça eğlendim denebilir bu gezdiğim süre zarfınca. Tamam. İyi, güzel. Genellikle insanlar yani benimle gezmeye performansıma dayanamıyorlar da çabuk havlu atıyorlar ama Arda oldukça dayanıklı çıktı. Onu açıkça ifade edeyim. Evet sevgili dostlar, çünkü sizlerin de bildiği üzere gezide insanlar çok gezer. Yani çok yürür, çok yorulur. Yeri gelir az uyur, yeri gelir hiç uyumaz. Bazen de daha çok uyur vakit bol olunca. Yeri gelir az yer, yeri gelir çok yer gezide. Gezi sürprizlerle doludur. Her ne kadar program yaparsanız yapın, yine sonuçta beklenmeyen şeyler çıkabiliyor gezide. Ama genellikle insanlar, bunu tabii Türkiye'deki insanlar için söylüyorum. Genellikle gezi ile tatili birbirine karıştırıyor insanlarımız. Yani şunu söylüyorlar. Ya tatil, gider havuza girersin, denize girersin, rehber gelir seni gezdirir, götürür, alışverişe gidersin vesaire gibi algılıyorlar. Yemek önüne gelir. Yani gezi tabii ki böyle olunca gezi bu kişileri beklentilerini karşılamıyor. Karşılamayınca da ne oluyor? İnsanlara zor geliyor. Yani anlayacağınız yürümek, tarihi eser gezmek, müze gezmek, ne bileyim kültür amaçlı gezinti onlara zul geliyor. Bu sebeple gezi herkese uygun değil. Gerçekten
gezi yapabilmek için sağlam bir vücut yapısına ve sinir sistemine sahip olmanız lazım sevgili dostlar. Bir de çok beklenti içerisine girmemeniz lazım. Beklenti içerisine girdiğinizde ve beklentileriniz karşılanmadığında hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Oysa ki bir gezgin asla böyle genellikle çok hayal kırıklığına uğramaz. Çünkü her an sürprizlerle dolu olduğunu bilir. Tarafsız olarak değerlendirir yani. Ülkeyi olduğu gibi kabul eder. Şehri olduğu gibi kabul eder, kültürü. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Gezi ve tatili birbirine katmamak lazım. Tamam, tatili de severim ama kesinlikle tercihim benim geziden yanadır. Çünkü gezide yeni kültürler öğreniyorsunuz. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni yerler görüyorsunuz. Bambaşka nasıl söyleyeyim, ortamlara giriyorsunuz. Farklı her gün yeni şeyler öğreniyorsunuz. Tabii tatilde bunlar söz konusu değil. Tatilde gel keyfim gel, otelde yat, açık büfe yemek ye, hiçbir yere gitme. Tabii bu bana çok da hitap eden bir şey değil. Sadece dinlenmek amaçlı olabilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, devam edelim. Pilsudski Meydanı'nın üzerinde yer alan meşhur asker anıtının önündeyiz sevgili dostlar. Burası da 1. Dünya Savaşı sonrasında Polonya için canını veren askerlerin anısına yapılmış olan bir anıt sevgili dostlar. Hemen arkamda yer alıyor. Sizlerin de gördüğü üzere burada diğer ülkelerde de görmeye alışık olduğumuz sönmeyen ateş var. Askerlerin anısına sürekli 7/24 yanan bir ateş var sevgili dostlar. Hemen Pilsudski Meydanı'nı da size göstereyim sevgili dostlar. Söyleyemedim bir an için. Evet. Meydanda burası. Evet sevgili dostlar, geldik bir gezi programının daha sonuna. Bugünlük de bizden bu kadar. Ancak eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. Bir başka gezi programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.